Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ekranda gördüğünüz harika, süper kolay sarımsaklı ekmeğin tarifini vereceğim. Lütfen deneyecek olanlar ayrıntılı bir şekilde videoyu izlesinler. Tarife başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 2 su bardağı unu aldım ve ortasına havuz yapıyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı mayayı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzu unumun kenarlarına ekledim. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Tam olarak 190 milimde su kullandım. Yani bir su bardağından çok hafif az su kullandım. İlk olarak orta kısmında şekerle maya eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Sarımsaklı ekmeğin hamurunu hazırlaması da çok kolay. Sadece videoda gördüğünüz gibi kaşıkla karıştıracağım. Elimi asla vurmayacağım hamura. Ve suyunun tamamını döküp kaşıkla yoğurmaya devam ediyorum. Hamur videoda gördüğünüz bu sakız gibi kıvamı alana kadar 2-3 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamurun kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Hamurun kıvamını da sizlere gösteriyorum. Gayet ele yapışan cıvık bir hamur elde ettim. Hamurumun kapağını kapatıyorum ve en az 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. 1 diş sarımsağı küçük rendeden geçiriyorum. Rendelemiş olduğum sarımsağın üzerine 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Eğer yaş kekik varsa sonucu daha da güzel olur. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Biraz daha yağlı olsun istiyorsanız zeytinyağını 3 yemek kaşığına çıkarabilirsiniz. Sosumu iyice karıştırıyorum. Ve sarımsaklı ekmeğimin sosu hazır. Hamurum iyice mayalandı. Ve mayalanan hamuru unla toparlayacağım. Üzerine bolca un serpiyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde uzata uzata toparlayacağım. İyice toplamış olduğum hamuru tezgahın üzerine biraz un serperek tezgahımın üzerine alıyorum. Yine hamurun üzerine biraz un serpiyorum. Ve merdane ile böyle 1 santim kalınlığı kadar çok hafif açacağım. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Yapacağımız işlem çok basit. Merdaneyi hiç kullanmak istemeyenler eliyle de bu büyüklüğe getirebilir. Bu kadar büyüklük yeterli. Kalınlığını da sizlere gösteriyorum. Açmış olduğum hamuru yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine üzerindeki fazla unları silkeleyerek geçiriyorum. Hamurumu yağlı kağıdın üzerinde de biraz düzeltiyorum.
Elimle düzelttiğim hamuru şimdi gördüğünüz bu kesici yardımıyla tam ortadan kesiyorum. Bu aşamada lütfen videoyu dikkatli izleyin ve nasıl kestiğime dikkat edin. Videoyu buraya kadar izleyenlerden ufak da olsa bir yorum bekliyorum. Ayrıca lütfen videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hamurumu videoda gördüğünüz gibi kestim ve şimdi daha önceden hazırlamış olduğum sarımsaklı zeytinyağlı sosu ekmeğimin her yerine eşit bir şekilde süreceğim. Sosumu tamamen sürdüm ve daha önceden ince ince kesmiş olduğum kaşar peynirleri kesmiş olduğum ekmeğin o kesik kısımlarına yerleştireceğim. Kaşar peyniri rendeleyerek direkt üzerine atanlar da var. Fakat ben o şekilde sevmiyorum çünkü kaşar peynirler o zaman çok çabuk yanabiliyorlar. Kaşar peynirleri yerleştirdim ve sarımsaklı ekmeğim şimdi birazcık tepsi mayası için dinlendirmeye bırakacağım. Üzerini temiz bir poşetle kapatıyorum ve en az 10-15 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Tepside de mayalanan sarımsaklı ekmeğimi 200 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 11-12 dakika pişirdim. Soğuması için telin üzerine geçiriyorum. Ve soğuyan sarımsaklı ekmeğimi servis tabağına aldım. Şu görüntü gerçekten zaten kendine hayran bırakıyor. Özellikle kahvaltıya ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka deneyin. Ve sizler de bana yorumlarınızı atın. Ekmeğimi dilimleyerek sizlere iç dokusunu da daha yakından göstereceğim. Gayet güzel pamuk gibi, kekikli, kaşar peynirli, zeytinyağlı ve adı üzerinde sarımsaklı ekmeğim yemeğe hazır. Tadı da harika olmuş. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.